dışında yaşamak neden zor? Bir insan yurt dışına taşınmaya nasıl karar vermeli? Neden karar vermeli? Yurt dışında yaşamak hiç kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Amerika'ya gelip yapamayıp dönen bir sürü arkadaşım var. İnsanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ama sadece isteyip olmasını beklerseniz hiçbir zaman bir ilerleme kaydedemezsiniz. İstediğiniz şeyi çok isteyip onu nasıl yapabilirim, nasıl oldurabilirim ve kafa patlatıp üzerinde çalışırsanız her şey mümkün. Herkese merhabalar, Özge'nin Amerika'sına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır kanala yeni takipçiler gelmeye başladı. Özellikle ev aldım ve nasıl para biriktirdim. Hadi evimi beraber dizelim videolarından sonra. O yüzden videoya başlamadan önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Hatice Özge Akbudak. 28 yaşındayım. 7 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Üniversiteden mezun olur olmaz Amerika'ya yerleştim. Amerika'ya nasıl yerleştim? Şu anki statümle konularıyla ilgili çok fazla soru alıyorum. Bununla ilgili birden fazla videom var kanalda. Göz atmanızı rica edeceğim. Benim şu anda Green Card'ım var. Green Card'lıyım. Tabii ki de Green Card süreci zor bir süreç. Aslında Amerika'da her süreç çok zor. Daha doğrusu Amerika olarak kısıtlamak da istemiyorum. Yurt dışında herhangi bir ülkede yasal olmak, yasal olarak bir şeyleri yapabilmek gerçekten zorlu bir süreç. Ama ben bu konularla ilgili defalarca kez video çektim. Çok fazla soru aldığım zamanlarda. Lütfen geriye dönüp onları inceleyin. Hem emlakçıyım hem de sosyal medyaya içerik üretiyorum. Yani aslında ben influencer'ım. Eğer Instagram hesabımı takip etmiyorsanız göz atabilirsiniz. Oradan sadece İngilizce paylaşımlar yapıyorum. Çünkü beni aslında oradan çok az Türk takip ediyor. Ama asıl nedenim bu değil. Ben zaten Instagram ve TikTok sayfamı 4 yıl önce, belki de 5 yıl olmuştur, pandemi zamanı kendime bir gelir kaynağı elde etmek. Aynı zamanda ben gezmeyi, tozmayı, yemeyi, içmeyi çok seven bir insanım. Aynı zamanda çok meraklıyım. Orada ne oluyor, burada ne oluyor, o kültür nasıl oluyor tarzında meraklarımı gideren şeyleri yaparken videolar çekmeye başlamıştım. Daha sonra takipçi kitlem büyüdü. Şu anda orada aslında şehir influencerlığı yapıyorum. Şehir influencerlığı ne demek? Daha çok böyle bugün bunu giydim, bu ruju kullanıyorum gibi bir influencerlık değil ama Chicago'da neler yapılabilir? Gidilecek restoranlar, görülmesi gereken yerler, festivaller, saç merkezleri, tırnak bakım merkezleri gibi özellikle Chicago genelinde yapılabilecek etkinlikleri paylaşıyorum. Şirketlerle işbirliği yapıyorum. Zaten beni uzun zamandır izleyip takip ediyorsanız özellikle vloglarda görüyorsunuzdur. Haftanın 3-4 günü mutlaka çekimlerim olur. Çekimlere giderim. Akşamları da yorgun argın editler yaparak geçer. Aynı zamanda emlakçıyım. Emlakçılığı çok severek yapıyorum. Bu sene özellikle emlak alanında bir şeyleri değiştirmeye karar verdim kendim için. Çünkü bu saate kadar hep sosyal medyanın daha ağır bastığı bir kariyerim vardı. Şu anda emlak eğitimleri alıyorum. Yeni bir takım değişikliğine gittim. Chicago'da alım, satım, kiralama yapıyorum diyeceğim. Kiralamayı bayağı azalttım. Şu anda daha çok alım ve satım konusunda müşterilerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendimi bu alanda daha fazla geliştirmeye çalışıyorum. Eğer kariyeri ve yaşadığı ülke dışında Hatice Özge kimdir, nasıl bir insandır derseniz gerçekten çalışmayı çok seven, hep kendine hedefler koyan, kendini geliştirmeye çalışan, her şeyi çok merak eden bir kızdır diyebilirim. Dans etmeyi, sosyal olmayı, sosyal bir hayata sahip olmayı çok seviyorum. Hep böyleydim. Amerika'da da bunu korumaya çalışıyorum. Mutlaka hem Türk hem yabancı Amerikalı arkadaşlarımla haftada 1-2 planlar yapmaya çalışıyorum. Ama özellikle son birkaç yıldır gerçekten istediğim hedeflere ulaşmak için birazcık programımı sıkılaştırdım. Şimdi aslında size birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu videonun asıl amacı şöyle çıktı. Ben gerçekten çok fazla soru alıyorum. Beni hem YouTube'dan hem Instagram'dan takip eden çok fazla insan var. Hem yurt dışında yaşayan hem de yurt dışına taşınmak isteyen. Bunların genelinde bana en çok ne sorulmuş diye geçen bir inceleme yaptık ve bu incelemenin sonucunda bana en çok sorulan soru yurt dışındaki yaşamın zorluklarıyla nasıl baş ediyorsun? Sanıyorum kamera karşısında bu zorluklarla çok daha rahat baş ediyormuşum gibi bir izlenim var ki ben bununla ilgili anılar serisine başlamıştım. Size başımdan geçen faciaları, kötü anıları, hayatımın birçok kez böyle sonu dediğim olayları nasıl yaşadığımı, nasıl atlattığımı, olaylara nasıl baktığımı
yaptığımı anlatmıştım. Eğer merak ediyorsanız o seriye de mutlaka göz atmanızı istiyorum. Ama istiyorum ki bu videoda birazcık yurt dışında yaşamak neden zor? Bir insan yurt dışına taşınmaya nasıl karar vermeli? Neden karar vermeli? Ve başına gelen zorlukları nasıl karşılamalı? Sorularına cevap verelim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Yurt dışında yaşamak her zaman çok güzel görünür. YouTube'da milyonlarca, binlerce insan var video çeken, Amerika'da, Avustralya'da, İtalya'da, çok güzel dünyanın bir sürü ülkesinde yaşayan. Ama gerçekten eğer benim dediklerimi ciddiye alıyorsanız, samimi olduğuma inanıyorsanız, şu dediğime inanın, yurt dışında yaşamak hiç kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Benim en yakın arkadaşım, canımın içi bir tane, onu çok seviyorum. Bunu orada öpücük gönderiyorum. Yakın zamanda Almanya'ya taşındı. Almanya'ya taşınırken ben ona hep söylemiştim. Yani onun Almanya'ya taşınmasını çok istiyordum. Çünkü kendini çok geliştirmiş, İngilizcesi çok iyi olan, Türkiye'de çok iyi şirketlerde, çok iyi pozisyonlarda çalışmış bir kızdı. Ama dedim ki bak, çok da mücadeleci aynı zamanda. Gerçekten bir sorun veren o sorunu kırsın, atsın, böyle bir ruha sahip ki böyle olmanız lazım. Yurt dışında hayatta kalabilmeniz için. Ben onu yine de uyarıp hazırlamaya çalıştım. Bak, yurt dışı zordur, zorlanırsın, başına bunlar gelecek, onlar gelecek. O da hep ya evet hani biliyorum ama ben hazırım, güçlüyüm diyordu ve yurt dışına taşındıktan sonra ilk konuştuğumuzda bana şunu dedi: haklıymışsın. Gerçekten çok zor. Özellikle mentalite çok zor. Çünkü sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Her zaman her videomda, özellikle bu tarz konularla ilgili çektiğim videolarda söyledim. Yurt dışına taşınıyorsanız çok çalışmayı, bazen yalnız kalmayı, hasta olduğunuzda bir tabak çorba verecek insanınızın olmamasını, bakın hastalık olarak değil, mental olarak. Siz böyle hastalıktan yanarken ateşler içinde bir bardak su isteyebilecek bir insanınızın olmaması sizi mental olarak çok etkiliyor. Bunlara hazır olmanız lazım. Bunları ben kaldırabilir miyim? Bunlar beni aşağı çekecek mi? Bu testi kendinize yapıp bu dengeyi kurmanız lazım. Yurt dışında yaşamak kesinlikle herkes için değil. Ve yurt dışında yaşamak çok güzel bir şey de değil. Tabii ki de güzel bir şey. Buraya gelip yaşamak istediğimiz için gelip burada yaşıyoruz. Ama ben yurt dışına yerleşeceğim. Amerika'ya gideceğim. 3 odalı havuzlu bir evim olacak. Bütün eşyalarım en güzel markalar olacak. Hemen BMW'm, Audi'm, Porsche'm, Mustang'im olacak. Haftada 15 saat çalışacağım. $150.000 maaş alacağım. Kafasıyla geliyorsanız gelmeyin. Çok üzülürsünüz. Çok pişman olursunuz. Neden böyle oldu diye kendinizi çok yorarsınız. Amerika'ya gelip yapamayıp dönen bir sürü arkadaşım var. Hoş, gerçi şu an dönenler döndüğüne de pişman ama geldikten sonra burada yapamayıp dönmek de farklı bir psikoloji. Bir kere insanlara karşı ben yapamadım tribine giriyorsunuz ister istemez. İnsanlar da size o gözle bakıyor. Bunların hepsinin mental olarak bir ağırlığı var. Ama siz diyorsanız ki ben ne iş olsa yaparım. Ben insanlarla tanışırım. Yeni arkadaşlıklar kurarım. 30 yıllık, 20 yıllık arkadaşımın düğününü kaçırırım, üzülmem. Dedem ölür, cenazesine gidemem. Bunu kaldırabilirim. Yani bunu her açıdan düşünmeniz lazım. Ben bunu söylediğimde de bazen yanlış anlıyorsunuz. Benim size bu yorumları yapmamın sebebi gerçekten bunlara hazır hissetmeniz. Buna tabii ki de bu tarz konulara %100 hazır olmanın hiçbir yolu yok. Böyle bir imkan yok. Ama en azından kendinize şunu sorun. Bütün bunları yaşadığımda geriye dönüp bakıp ya da aynaya bakıp bütün bunları yaşarken ben bunları bilerek geldim. Evet, şu an çok üzgünüm. Dedem öldü. Cenazesine gidemiyorum. Ama ben bunun karşılığında burada yaşıyorum ve istediğim hedeflerime ulaşacağım diyecekseniz, kafayı dik tutacaksanız kesinlikle gelmelisiniz. Kesinlikle yurt dışı size göre. Kesinlikle çok başarılı ve çok mutlu olursunuz. Ben sadece kendi deneyimlerime, kendi gördüklerime göre bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bu kararı verecek olan kişi yine sizsiniz. Dediğim gibi benim başıma çok fazla olay geldi. Çok parasız kaldım. Çok kötü işlerde çalışmak zorunda kaldım. Çok ezildim. Geldiğimde İngilizcem çok kötüydü. Bunların hepsinin eksi yanlarını gördüm. Ama hiçbir zaman pes etmek benim için bir seçenek olmadı. Ben genel olarak böyle bir insan değilim. Ben bunu yapacağım, başarılı olacağım, bu ülkede yaşayacağım. Bu arada tabii ki de buraya gelmemin ekonomiyle bir etkisi vardı. Türkiye'de çok iyi durumu olan bir aileden gelmiyorum. Bir şeyler yapabilmek için yurt dışına taşınmak zorundaymışım gibi hissettim. Ama aynı zamanda yurt dışında yaşama fikri bana çok cazip geliyordu. Bambaşka bir hayat kurabilmek. Bir diğer bahsetmek istediğim konuysa yine çok fazla soru aldığım, benim de çok fazla size bu konuda yardımcı olmak istediğim bir konu. Yurt dışında başarılı olmak veya sorunların üstesinden gelmek. Bir kere şu mantığı kavramanız gerekiyor. Başarılı olmak, başarının üstüne başarı konarak olan bir şey
değil. Çok ünlü düşünürün bir sözü bu, ben tam Türkçe'ye doğru çevirdim mi bilmiyorum. Başarı, başarısızlığın üzerine kurulur. Yani başarısız olmayı göze almak, cesaret etmek, denemek çok önemli. Ama her deneme yaptıktan sonra veya her başarısız olduktan sonra ben bunu yapamayacağım, ben bu işte başarılı olamayacağım, ben bu ülkede tutunamayacağım dememek lazım. Kendinize bir disiplin oluşturmanız lazım. Özellikle yurt dışında yaşıyorsanız. Türkiye'de yaşarken de disiplinli olmanız tabii ki de lazım. Yani aslında kendinize başarılı bir hayat kurmak için disiplinli olmanız lazım. Kendinizi nasıl birine dönüştürmek istediğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Siz çok başarılı, çok düzenli, etrafında çok sevilen, çok sosyal bir insan olmak istiyorsanız ama çok tembelseniz, dışarı çıkmaya üşeniyorsanız, insanlara gidip merhaba, kimsin, nereden geldin, tanışalım mı diyecek özgüveniniz yoksa kendinizin bu insan olmasını bekleyemezsiniz. O yüzden önce başarının gerçekten çok çalışmaktan, başarısız olmaktan, yaptığınız hatalardan öğrenmekten geçtiğini kabul etmeniz lazım. Daha sonra nasıl bir insana dönüşmek istediğinizi, başarının sizin için ne olduğunu tanımlamanız lazım. Başarı sizin için para mı? Çok mu zengin olmak istiyorsunuz? Çok zengin nasıl olursunuz? Bunun adımlarını oluşturup belirleyip, ki bir sürü kitap var, bir sürü podcast var, bir sürü video var kişisel gelişimle ilgili. Küçük adımlarla günlük rutininizin içine sokmanız lazım. Para biriktirme, finansal tabloları öğrenme, yapmak istediğiniz bir işi kurma, işi kurmak için nasıl yatırım alabilirsiniz? Bu konulara biraz kafa patlatmanız lazım. Başarı sizin için bambaşka bir tanımdır belki de bu arada. Ben düzenli spor yapıp hep bakımlı olan, istediği, sevdiği bir evde yaşayan, bilmiyorum, böyle kaliteli arkadaş, kaliteli insanlarla oturup kalkan, güzel yerleri gezip gören bir insan olmak istiyorum. Benim için başarı bu. Bunu rahat bir şekilde yapıyor olmak, istediğim işi yapıyor olmak, yaptığım işi büyütebiliyor olmak, her sene ona bir hacim katabiliyor olmak benim için başarı. Tabii ki de benim kendime göre kişisel hedeflerim yok mu? Var. Ama herkes için farklı olabilir. Ne olursa olsun sizin için başarının tanımı. Başarı kolay gelmeyecek. Sabah 5'te uyanmak, gecelere kadar çalışmak, izinsiz çalışmak. Ben dünyanın en başarılı insanı mıyım? Değilim. Kimilerine göre çok başarılıyım, kimilerine göre hiçbir şey yapamamışım. Sadece kendi kendine takılan bir kızım. Dediğim gibi bunlar göreceli kavramlar. Ama ben kendimi tarttığımda başarılıyım. Neye göre başarılıyım? 10 yıl önceki Özge'ye göre. 10 yıl önceki Özge bugün burada olmayı hedefliyordu. Burada olmayı planlıyordu ve bugün buradayım. Her zaman söylediğim bir şey var. Buna çok inanarak söylüyorum. Hem kendimden yola çıkarak hem etrafından yola çıkarak söylüyorum. İnsanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ama sadece isteyip olmasını beklerseniz hiçbir zaman bir ilerleme kaydedemezsiniz. İstediğiniz şeyi çok isteyip onu nasıl yapabilirim, nasıl oldurabilirim ve kafa patlatıp üzerinde çalışırsanız dil öğrenmek, yurt dışına yerleşmek, kariyer değiştirmek, aile kurmak, her şey mümkün. Bununla ilgili zaten milyon tane video var. Bence ben de bunlara çok güzel bir örneğim. Uber yaptım, inşaatlarda çalıştım, golf kurslarında golf arabaları park ettim. Ama adım adım da olsa, zor da olsa istediğimi yaptım. Çok mutluyum. Videoyu burada bitirmek istiyorum. Hem ben kimim, hem yurt dışında yaşamak nasıl karar verilir, motivasyon, hepsinin bir arada geçtiği bir sohbet videosu oldu. Biliyorsunuz artık haftada 2 video atıyorum. Her çarşamba ve pazar birer video kanalda olacak. Kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu tarz sohbet niteliğinde videolar gelmeye devam edecek. O yüzden merak ettiğiniz veya konuşmamı istediğiniz bir konu varsa onu da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.